Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Focaccia ekmeği yapacağız. Bu nefis ekmeği mutlaka ama mutlaka denemelisiniz diyerek hemen tarife geçiyorum. Ekşi mayalı, lezzetli mi lezzetli bir ekmek. 750 gram kadar unum var. Baklavalık, böreklik un kullandım. Ekmeklik un da kullanabilirsiniz. 500 gram kadar da su içine ilave ediyorum. Normal soğuk musluktan akan suyu, içme suyunu içine ilave ettim. Onları karıştırıyorum ve 1 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Bu yaptığımız işlemin adı otaliz işlemi. 1 saat boyunca gluten ortaya çıkacak ve mayayı daha sonra içine ilave edeceğiz. Böylece daha büyük büyük delikli, güzel mayalanmış bir ekmek yiyeceğiz. 200 gram kadar ekşi maya içine ilave edeceğim. Neredeyse elimi hiç değdirmeden hamur yoğurdum diyebilirim. Mutfak şefinde ya da elinizle karıştırarak yapabilirsiniz. Sert bir spatula kullanarak yapabilirsiniz. 1 saatin sonunda önce mayayı sonra da tuzu içine ilave ettikten sonra artık onu bekletmeye alabilirim. 45 dakikada bir katlama işlemi yapacağım. Yine spatula yardımıyla yapacağım. Dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz. Oldukça cıvık bir hamur. Kapağını kapatıyorum. 45 dakika sonra birinci katlamayı yapacağım. Şöyle göstereyim. Hamur mayalanmaya başlamış, gözleri görebiliyorsunuz. Hemen biraz zeytinyağından yardım alıyorum ve sert bir spatula ile birlikte alttan yukarıya doğru katlama işlemi yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz aynı işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Bu şekilde ekşi mayalı hamurlarda katlama işlemleri, yani bu 45 dakikada bir saatte bir katlama işlemleri hamurunuzun çok güzel kabarmasını, o böyle lif lif olmasını, koca koca maya gözlerinin olmasını sağlar. 45 dakika sonra ikinci katlamadaki hamurun halini göstereyim. Şöyle çok aşırı bir yükselme yok. Soğuk bir mayalama da değil. Oda ısısında bir mayalama gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 22 dereceler gibi bir oda ısısı düşünebilirsiniz. Hamur artık neredeyse spatulayı hiç tutmuyor. Uzadıkça uzuyor. Şimdi bu üçüncü katlamada bunu daha iyi göreceksiniz. Böyle aynı yağlanmış boşnak böreği açar gibi tezgahta açacağız. Ve tekrar 45 dakika kadar daha bekletip üçüncü katlamayı aslında şekil vermeyi yapıyorum. Tezgahımı biraz yağladım. Suyla birlikte karıştırdım ve zeytinyağı ile yağladım. Şimdi hamur olduğu gibi tezgaha döküyorum. Elimi biraz yağlıyorum ve sulu bir yağ bu. Şöyle başlıyorum hamuru genişletmeye. Bütün tezgah boyunca hamuru genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Bakın hamur hiç kopmuyor. Böyle baloncuk baloncuk oluyor. Güzel bir katlama yapacağız. Şimdi burada defalarca kez göstermiş olacağım sizin için. Böyle içine nasıl katladığımı. Oldukça çektim. Sonra bu kenarlardan içe doğru katlayacağım ve rulo şekli vereceğim. Daha sonra da bu ruloyu içe doğru sıkıştıracağım spatula yardımıyla. Bu sayede hamurun içine hava hapsediyoruz. Mayanın çalışması için bu havaya ihtiyacı var. Uzun bir mayalama yapacağız. Şekil verdikten sonra yaklaşık 24 saat kadar mayalandıracağız. Mesela bunu bir akşamüstü hamuru hazırlayıp akşamda şeklini verip sabahleyin direkt fırına atabilirsiniz. Mesela bir sabah kahvaltısına yapabilirsiniz. Önceden planlayarak. Zeytinyağı ile yüzeyini güzelce zeytinyağladım. Şimdi son kez içine doğru katlama işlemini yapıyorum. Ve bunu dikdörtgen en büyük boy borcama koyacağım. Altını güzelce zeytinyağı ile tekrar yağlıyorum. Bu ekmeğin bir özelliği de bol zeytinyağı ile birlikte pişmesi. Şöyle biraz elimle genişlettim. Streç filmi üzerine tamamen kapatıyorum. Ve 24 saat artı 4, 6, 8, 10 dereceye kadar diyelim. 10 dereceye kadar mayalandırabilirsiniz. 24 saat sonraki hali tam da bu. Hamur böyle genişlemiş, ayvanlamış. Şimdi içine böyle yağladığım parmaklarımı geçiriyorum. Daha sonra biraz zeytinyağında sotelediğim diş diş sarımsaklarım var. Sarımsakları, zeytinleri, kapya biberi, işte pastırma koyan var. Değişik ne seviyorsanız. Ben en çok yakışanlardan kapya biber, zeytin, sarımsak ve üzerine çeşitli baharatlar. Bu baharatlar nedir? Olmazsa olmazı biberiye bence. Çok yakışıyor, çok güzel kokuyor. Böyle kuru biberiye ya da taze biberiye.
Bu şekilde kekik, böyle top top kekiklerden ve deniz tuzu şöyle iri iri üzerine çekin. Daha sonra bunu bakın soğuk olan hamuru 190 derecelik fırına gönderiyorsunuz ve başlıyor fosur fosur kabarmaya. Mis gibi de kokmaya. Merak etmeyin, üzerindeki hiçbir zeytini biberi yanmayacak. Çıktıktan sonra şöyle üzerine biraz tereyağı, zeytinyağı sürebilirsiniz. Şöyle kesip size içini göstermek istiyorum. Pizzavari ama değil. Bence çok güzel bir kahvaltı ekmeği, çok güzel bir öğün ekmeği, bir başına bile çok güzel bir öğün ekmeği. Ekşi mayanın vermiş olduğu lezzetler haricinde üzerinde kullanmış olduğunuz malzemelerle enfes olan bu ekmeği umarım denersiniz ve ne demek istediğimi anlarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. A'dan Z'ye ekşi mayayı nasıl oluşturacağınızı, nasıl besleyeceğinizi, nasıl saklayacağınızla ilgili videoları bu videonun sonuna ekleyeceğim. Dilerseniz tıklayarak oradan izleyebilirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.